Bu arkamda görmüş olduğunuz otomobil BYD'nin Seal Line modeli. Seal ve Line olarak devam ediyor. Yani deniz aslanı. Bu CLU modelinin aslında fastback versiyonu gibi düşünebilirsiniz. De SUV segmentinde yer alıyor söylediklerine göre. Ama otomobil SUV'den ziyade biraz daha böyle fastback tasarıma sahip. Biraz böyle Tesla Model Y gibi, hatta ondan bile daha sportif gözüken bir tasarıma sahip. Şimdi detayları şöyle incelemeye başlayalım. Bir kere otomobilin boyutlarından bahsetmem lazım. Oldukça büyük bir otomobil ama tasarımına şöyle genel anlamda baktığınız zaman öyle çok da büyük değilmiş gibi gözüküyor. Yani katalog üzerindeki değerlerini sanki yansıtmıyor gibi. Çünkü otomobilin boyu 4.8 metre. Ama tasarım dediğim gibi otomobili böyle daha kompakt, daha küçük gösteriyor. Bu arada elektrikli otomobillerde biliyorsunuz ön ve arka lastiklerin arasındaki mesafe biraz daha büyük oluyor. Çünkü araya batarya sıkıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla da otomobilin iç mekanı da çok daha ferah, çok daha rahat oluyor. Bu otomobilin içinde zaten birazdan anlatacağım. Oldukça iyi bir iç mekana sahip diyebilirim. Şimdi şöyle farlarına ve ön görünümüne şöyle bir bakarsak otomobilin böyle daha sportif, daha vahşi bir görünümü var. Hatta tampon detaylarıyla şurada bir X tasarımı var. Farlar da yine otomobilin Ocean yani okyanustan ilham alınmış tasarım diline biraz benzetiyorlar ama tabii biraz da böyle Renault'u andırıyor. Çünkü buradan gelip böyle U tipi bu tarafa doğru dönüyor. Yine LED Matrix farlarımız var. 2 gözde LED olarak geliyor. Böyle oldukça aslında güzel sportif bir otomobil ama farlar çok ortaya doğru gelmiş. Dolayısıyla böyle ortada biraz daha az yer kalmış. Bu da ne bileyim diğer otomobillerden biraz daha kendini farklı gösteriyor. Bu arada BYD logosu böyle daha içeri gömülmüş. Biraz daha böyle daha güzel duruyor diyebilirim. Hemen şöyle yan taraftan baktığımız zaman jantlara göz atalım derim. Jantlar 20 inç ama bu otomobilin 3 tane farklı versiyonu şu anda Almanya açıkladı ama Türkiye'de yakında açıklayacak. Onda boyutlar 19 inçle başlıyor ama bu gördüğünüz 20 inç. Hatta prezentasyonda yani otomobilin tanıtımında otomobilde 19 inçlerde Continental, 20 inçlerde bu otomobil için özel yapılmış Michelin lastiklerinin kullanıldığını da söylüyorlar. Bu hem otomobilin performansı için hem de yalıtımı için ve tabii ki menzil olarak da artı olarak geri dönüyor. Şimdi zaten Çinli otomobilleri biliyorsunuz. Otomobilde oldukça fazla teknoloji var ve otonom sürüşe oldukça da önem gösteriyorlar. Bu otomobilde 6 tane ultrasonik radar var. 5 tane de yine orta dalga farklı radar var. Onun dışında 4 tane kamera var. Ön kamerayı saymıyorum. O da artı bir kamera olarak düşünebilirsiniz. İşte hepsini topladığınız zaman 17 tane farklı kamera, radar vesaire sensör var. Bakın burada bir NFC logosu var. Yine zaten diğer BYD modellerinde de vardı. Bu otomobili isterseniz anahtarla, isterseniz cep telefonunda NFC özelliği varsa cep telefonuna otomobilin bilgilerini yükleyerek, daha doğrusu eşleştirerek cep telefonunu açabiliyorsunuz ya da zaten bir tane de kart veriyorlar. Tıpkı Tesla'da olduğu gibi. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Kapı kolları zaten son zamanların modası biliyorsunuz. Hem aerodinama anlamında işe yarıyor hem de tabii böyle daha teknolojik, daha güzel gözüküyor. Bakın basıyorsunuz, dışarı geliyor ve burada da böyle güzel bir detay var. BYD amblemi. Şu şekilde de açıyorsunuz. İçini şöyle bir göstereyim ama birazdan anlatacağım. Arka tarafa baktığınız zaman yine fastback tasarımı demiştim ya, üst taraf yani tavan böyle arkaya doğru alçalarak gidiyor ve oldukça sportif görünen bir tasarımı var. Hatta spoiler de onu oldukça fazla bir şekilde destekliyor. Hem fonksiyonel hem de görsel anlamda bayağı da bir otomobile değer katıyor diyebilirim. Gördüğünüz üzere burada cam tavan var. Onu da birazdan anlatacağım. Ve cam tavanı buradan başlayarak bakın kanat devam ediyor. Arka tarafta yine bir spoiler daha var. Hemen bagaj üstü spoiler olarak gösterebileceğimiz. Bu da yine hem fonksiyonellik anlamında hem de görsel anlamda oldukça katkı sağlayan detaylardan. Arkada böyle yine bir difüzörümsü tampon altı var. Ama bunun Piano Black olmaması bu otomobil aslında diğer Çin modellerinden biraz daha ayırıyor açıkçası. Ben Piano Black dışarıda çok fazla sevmiyorum. Böyle çok daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Tabii ki egzoz vesaire zaten yok ama sanki şuralarda varmış gibi bir detay mevcut. Bakın bunu Sea Lion ya da Seal Iron olarak görebilirsiniz. 7 modeli 4.5S de bu otomobilin 4 tekerlekten çekişli ve güçlü versiyon olduğunu söylüyor. Ondan da zaten içeriden bahsedeceğim ama şöyle bir ipucu vereyim. 530 beygir, 4 tekerlekten çekişli yani ön ve arkada ayrı ayrı motorlarımız var, elektrikli motor ve 690 Nm'de tork üretiyor. Tabii bunun daha bazı versiyonları da var. Onlardan bahsedeceğim. Bagaj buradan açılıyor tıpkı Atto'daki olduğu gibi. Üstte bir düğme yok. 530 litrelik yine kocaman bir bagajımız var. Şöyle baktığınız zaman oldukça güzel gözüküyor ve oldukça da kullanışlı gözüküyor. İşte buraya bir tane büyük boy ya da 2 tane büyük boy enlemesine koyabileceğiniz şekilde bayağı ciddi bir bagajımız var diye düşünebilirsiniz. SUV segmentine göre oldukça iyi bir değer. Hemen burada dikkati çeken Dynaudi'nin subwoofer'ı ve bakın arkada da sağda ve solda yine hoparlörlerin olması. 12 hoparlörlü çok iyi bir müzik sistemi var. Bunu da birazdan deneriz. Elektrikli bagajımız vesaire bu otomobillere zaten mevcut. Daha önceki yine BYD yani
Build Your Dreams modellerinde burada Build Your Dreams yazıyor. Yani bu BYD'nin açılımını yazıyordu. Fakat artık bu modelden sonra herhalde diğer modellere de koyarlar. Buraya logoyu gömmüşler. O da bence daha şık gözüküyor. Orada kocaman böyle bir yazı yazması çok şık değildi açıkçası. Şimdi hemen arkaya geçelim ama arkadan önce şurayı da size göstereyim. Bakın şunları bile oldukça şık yapmışlar. Ve burada da şarj durumunu gösteren yine bir LED bilgi ekranları var. Ekran demeyelim de ışıkları var diyelim. Ve bunun böyle otomobilin büyüklüğüne göre küçük bir kapak olduğunu da söylememde yarar var. Todikler var zaten, siyah şekilde gidiyor ve aşağı kadar inmiyor. İşte burada krom detaylar falan. Otomobilin dışında aslında işçilik ve malzeme kalitesinin oldukça güzel olduğunu belirtmem gerekiyor. Hemen şimdi arka tarafa bakalım. Koltukları buradan gördüğünüz üzere tek parça sportif koltuklarımız var. Yani başlıkları koltuklara bileşik olarak görebilirsiniz. Burada deri koltuklarımız var. Perfore ve baklava desenli. Yine oldukça şık gözüküyorlar. Zaten Atto 3 modelinde de yine benzer bir yapı vardı hatırlıyorsanız. Burada yine arka yolcular için ayrı ayrı ikişer kademeli koltuk ısıtmalarımız mevcut. Şu aşağı tarafı açtığınız zaman 2 tane USB-C girişimiz mevcut. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Güzel bir detay. Ama en güzel detay elektrikli otomobillerin olmazsa olmazı. Bakın dümdüz bir zemin var. Dolayısıyla böyle ortaya da oturduğunuz zaman bile ayaklarınızı böyle rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz ve burada da çok uzun yollar olmasa da yolculuk edebilirsiniz anlamına geliyor. Yani 5 kişilik, gerçek bir 5 kişilik olduğu anlamına geliyor. Arka koltukların sırtlıkları, açıları bayağı böyle yatık. İçeride çok konforlusunuz. Bakın burada kocaman bir bagaj mesafesi var. Dışarıdan böyle gözükmüyor otomobil, fastback olduğu için. Arka sanki böyle daha klostrofobik gibi bir görünümü var dışarıdan ama içeride durum hiç öyle değil. Oldukça rahatım. Hatta diz mesafesine bakın. Yani neredeyse bacak üstüne bile atabilirim diyebilirim. Arka tarafta da yine şöyle bakarsanız dyno duyuları görüyorsunuz. Bakın şuradaki malzeme kaliteleri. Şurası biraz böyle nubuk gibi. Burası farklı bir deri. Suni deri tabi bunlar ama farklı bir deri. Şurada yine böyle krom görünümlü detaylar. Bakın kapı kolu biraz daha değişik. Burada işte bir göz. Burada yine kocaman bir göz. Dyno diyorlar. Ve bakın buraları da yumuşak ve dikişli. Oldukça şık duruyorlar. Okuma ışıklarımız dokunmatik olarak açılıp kapanıyorlar. Ve şöyle size gösterirsem de kocaman bir cam tavanımız bu otomobilde mevcut. Özellikle arkada oturanlar için acayip ferah bir hava sunuyor bunlar. Cam tavan açılmıyor fakat 2.1 metrekarelik bir alana sahip. Dolayısıyla şimdiye kadar görmüş olduğum en büyük cam tavanlardan biri. Koltuklar 60'a 40 olarak katlanıyor. Kol dayamamız gayet güzel. Şurada bardaklıklarımız var. Burayı da oldukça kaliteli yapmışlar. Burada da yine küçük bir eşya gözü var ve bu da halı kaplı. Buraya koyduğunuz malzemeler takırtı tıkurtu yapmayacak gibi gözüküyor. Bakın buradaki C sütunu ile D sütunu arasında da böyle küçük bir pencere var. Ama şöyle bir durum var. Arka cam biraz böyle küçük ama otomobilin her yerinde kamera var. Bunun bir sorun olacağını zannetmiyorum. Size şöyle ön tarafı göstereyim ve oraya geçip anlatmaya başlayayım. Şimdi otomobil aslında son zamanlardaki böyle elektrikli otomobillerden biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Biraz daha şuralar geleneksel duruyor. Böyle sanki Opel modellerini andırıyor ya da böyle Amerikanların Mustang'i falan andıran bir yapısı var. Şurası falan oldukça geniş. Ama tabii bunu ekranlarla desteklemişler. Burada 15 inçten bile büyük, yani büyük bir laptop ekranından bile büyük kocaman bir multimedya ekranı var. Burada da yine 10.25 inçlik bir gösterge tablomuz mevcut. Hemen şu yukarı baktığımız zaman da burada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Head-up display'imiz var ve oldukça da güzel çalışıyor. Bütün gerekli bilgilerin hepsini buradan veriyor. Yani buraya bakmanıza bile gerek yok. Buraya baktığınız zaman da yine size bütün verileri veriyor. Hatta bütün lastiklerin tek tek basınçlarını ve ısılarına kadar gösteren bir yapı mevcut. Tabii otomobilin otonom sürüş destekleri oldukça gelişmiş ve burada da işte otomobil giderken bile işte hangi şeritte, hatta şeridin sağında mı solunda mı olduğunu gösteren böyle güzel animasyonlar oluyor. Hatta geçtiğiniz otomobil eğer bir otomobilse burada otomobil gözüküyor. Eğer bir kamyonsa ya da minibüsse onlar gözüküyor. Ama bakın otomobilin aslında şöyle kavisli bir konsol tasarımı var. Bu konsol tasarımında bu ekran böyle sanki buraya bir tableti pıt oturtmuşlar gibi gözüküyor. Zaten öyle ama işte şurada böyle bir farklı bir yapı olsaydı bence biraz daha şık olabilirdi. Direksiyon değişik. Güzel bir direksiyon bu arada. Kocaman yine dikişli bir orta airbag kapağımız var. Sağda ve solda zaten bütün tuşlarımız mevcut. Bunlar hep böyle krom gibi yapılmış. Onlar da oldukça şık. Zaten işte diğer kontrol kolları da burada yer alıyor. Burada yorgunluk algılayıcı bir kamera daha var. O 17 kameranın içinde zaten bu da var. Ama onu bakın buraya almışlar. Normalde otomobillerde burada olur ya. Onu buraya almışlar. O da değişik. Farklı bir tasarım. Daha önce hiç görmemiştim. Şimdi dedik yani bu bir deniz aslanı ve okyanus tasarımı. Bakın burada hep böyle dalga tasarımlı değişik detaylar var. Şurası burayla birleşiyor gibi gözüküyor. Yani kapı gelip buradaki konsolla birleşiyor gibi gözüküyor. Ve bakın yine bu içeride böyle biraz daha alkantaramsı. Burada işte farklı bir deri görünümlü kumaş
Artı işte şu dikişler, hatta dikiş renkleri bile farklı. Onlar falan oldukça güzel, oldukça şık detaylar. Yani Avrupalı otomobillerden hiç de geri kalmayacak. Hatta premiumları bile bazılarını kıskandıracak malzeme ve işçilik kalitesi var bu otomobilde. Ben onu çok beğendim. Kapı kolu biraz değişik. Bakın şöyle açıyorsunuz. Zaten Atto 3'ten hatırlıyorsanız çok daha değişikti. Bu yine biraz daha normal olmuş. Bu arada CLU'dan bu otomobilin içi farklı. Kapıları farklı, işte buradaki yapılar farklı vesaire vesaire. Bagaj kapağını zaten buradan açabiliyorsunuz. Hemen ortaya baktığımız zaman yine Atto 3'te böyle çok ilginç olan, bakın. Düğmeye bastığınız zaman ekran dönebiliyor. Dilerseniz dik, dilerseniz yatay olarak bu ekranı kullanabiliyorsunuz. Basalım hatta. Ben yatay kullanmayı tercih ediyorum. Ama işte önce Volvo, sonra Moda'ya uyan diğer markalar dikine de konumlanmış ekranları yaptılar biliyorsunuz. Burada ambiyans ışıklarımız var. Bu alt tarafta ambiyans ışıkları var. Buradan devam ediyor. Hatta arka tarafta da devam ediyor. Onlar 128 farklı renk seçilebiliyor. Müziğe göre kapanıp açılabiliyor. Bunlar hep böyle Çin otomobillerin genelde böyle değişik detayları biliyorsunuz. Burada yine güzel böyle süet gibi gözüken kablosuz şarj istasyonumuz var. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak desteklenebiliyor. Bir önceki versiyonlarda BYD modellerinde biliyorsunuz kablolu olarak bağlamanız gerekiyordu. Bunda kablosuz olarak geliyor ve sadece bunda değil, bundan sonraki BYD modellerinde de bu şekilde olacakmış. Burada da yine kartınız olduğu zaman NFC kartınız buraya koyabiliyorsunuz. Yani bir şarj yeri yok ama burada da yine bir gözümüz mevcut. 2 şarj olabilirdi belki. Onu herhalde düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Ona göre de farklı bir tasarım yapmışlar. Bu arada 50 watt bakın gösteriyor. Bayağı güçlü bir kablosuz şarj istasyonu var. Burada da zaten havalandırması, daha doğrusu soğutması var. Şu alt tarafta yine farklı bir göz var. Burada işte USB soketleri. Buralara bir şeyler koyabiliyorsunuz. Hatta anahtarı ben buraya koymuşum. Anahtarı da size göstereyim. Şık bir anahtar. Güzel. Yani o detaya da önem vermişler. Burada yine vites kolu biraz böyle Volkswagen'leri andırıyor. Buradaki Piano Black, hatta böyle dokunmatik gibi olan bakın tuşlar yine onları andırıyor. Bakın burada dörtlünün fiziksel bir butonu yok. İşte buna bastığınız zaman başka bir şey, buna bastığınız zaman başka bir şey, buna bastığınız zaman da başka bir sistem devreye girebiliyor. Aynı şekilde burada da mevcut. Sürüş modları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Normal, Eco, Snowland dediği kar sürüşü ve Sport olmak üzere farklı sürüş modları var ama ekran değişmiyor. Fazla değişmiyor. Buradan sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada bir müzik dinleyelim. Baya böyle yüksek sesle bile bozmayan çok güzel bir müzik sistemi var. Biraz da bunu yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Çok hızlı yaptığınız zaman algılamıyor. Burada bardaklığımız, otomobil buradan zaten çalışıyor bildiğiniz üzere. Buradan şarjını ayarlayabiliyorsunuz. İşte 2 tane bardaklığımız. Bunlar bakın şöyle bastıkça biraz daha yukarı çıkıyorlar. O da güzel detay. Burada yine kocaman derin bir göz ve soğutmalı bir göz. Burada da anahtarı şarj edebileceğiniz bir yer gözüküyor. Orada bir logo koymuşlar. Muhtemelen ona yarıyordur. Bakın çerçevesiz bir ayna. Biz bunu çok severiz ve tabii ki bakın cam tavan. Hatta şöyle bir şey göstereyim size. Hi BYD. Can you close the blind? Acayip iyi çalışıyor. Türkiye'ye geldiği zaman tabii ki Türkçe desteği de olacak. Hi BYD. Can you open the windows? Bakın camı açtı. Thank you. You're welcome. Oo. Teşekkür ettim. Bir şey değil dedi. Bu işi iyi becerenlerden biri olmuş BYD. Bu konuda kutlarım. Onun dışında zaten koltuk soğutmalar, koltuk ısıtmalar vesaire var. Burada ana ekrana bakalım. Ana ekranda böyle bir manzara çıkıyor. Burada işte kapı kilitleri, bagaj kilitleri vesaire bunların hepsini gösteriyor. Bunları hatta editlediğiniz zaman buraya ekstra bir şey daha ekleyebiliyorsunuz. İşte multimedyayı gösteriyor. Buradan dereceyi arttırıp azaltabiliyorsunuz. İşte üfleme şiddetini ve yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Şuraya bakalım. Burada aplikasyonlar çıkıyor. Aplikasyona da baktığınız zaman işte Apple CarPlay, BYD Asistan, hatta burada BYD Store bile var. Oradan aplikasyon indirebiliyorsunuz. Şarj durumunu bilmem neyi gösteriyor. My Car'a basalım. Ambiyans ışıklarını, işte geri vitese taktığınız zaman yan aynanın kapanmasını, bütün işte camların kapatıp açılmasını vesaire, işte arka çocuk kilitlerini tek tek sağ ve sol olmak üzere, işte koltuk soğutmasını, ısıtmasını, ayarlarını vesaire hepsini yapabileceğiniz, hatta adjustment yaptığım zaman sağ koltuğu bile ayarlayabiliyorum. Ve onun dışında da zaten buradan memory'e de hafızaya da alabiliyorum. Yani bu otomobilde bir D SUV'de bulunabilecek her şey fazlasıyla mevcut. Tek bir şey var. 3. bölge arka için klima olabilirdi. Onun dışında başka bir eksik yok diye düşünüyorum. Bakalım sürüşü nasılmış? Şimdi Halit'i yanımıza alalım. Birlikte bir yola çıkalım. Bakalım bize neler hissettiriyor. Biraz da teknik detaylardan bahsedelim.
koltuğumuzu ayarlayalım Halit Başkan. Ayarla tabii. Halit Volkan. Uzun zamandır birlikte dergilerde çalıştığımız. Tabii. Hatta sen Hatta rakip olduğumuz. Rakip olduğumuz. Hatta sen benden çok daha eskisin. Bilgilerine çok güvendiğim. Bu Sağ ol, konuda sağ ol. en iyilerden birisin abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani en iyilerden biri derken zaten 2-3 adam vardır. Onlardan Biri birisi. sensin zaten. Yok ben Yok, de- güvenmesem yanına oturmam, bak çok net söyleyeyim. Ben o konuda kıl adamımdır yani, bilir. Şimdi otomobilde şu koltuk ayarı konusunda Evet. biraz sıkıntılar var. Şimdi biz böyle motor kafalılar olarak aslında Çin üretimi otomobilleri ya da elektriklere biraz böyle hep karşı durmaya çalışıyoruz ama bundan kaçış yok. Ya karşı durmak değil aslında, sadece şüpheci yaklaşıyoruz ya. Şüpheci yaklaşıyoruz. Doğru. Yani geçmişleri çok kısa bu markaların. Bir anda ortaya çıktılar. Bir anda yüksek teknolojiyle ortaya çıktılar bu Ve arada. güzel şeyler yapmaya. Evet, devam ediyoruz. güzel. Her geçen Yani gün daha da iyileşiyor. Her marka, her Çinli marka için bunu söyleyemem. Çok açık söyleyeyim ama BYD Çinli markalar arasında benim en çok dikkatimi çeken marka. Evet. Kalite algısı anlamında söylüyorum ve teknoloji anlamında Evet. söylüyorum. Avrupa'ya en yakın diyelim Evet, Avrupalılara. evet. Ya bu arada Avrupalı manyağı da değiliz ha. Japon otomobillerini de severiz. Tabii canım ben Hani çok bazı severim. Amerikan otomobillerini de severiz. Yani öyle bir tabii derdimiz canım. yok bizim. Ya biz biraz daha böyle tarihe, işte otomobil tarihine, otomobil mekaniğine vesaire böyle daha saygı duyduğumuz için bir tane dışarıdan biri gelip çat diye bunların önüne geçmesini istemiyoruz. Dolayısıyla Çinli otomobilleri özellikle incelerken böyle hep incik bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ben şuna bakmaya çalışıyorum. Çinli otomobilleri Türkiye'de de çok satılmasını sağlayan temel öğe fiyat. Evet, kesinlikle. Çok uygun fiyatlılar. Benim derdim şu: o uygun fiyata karşılık gerçekten Avrupalı ya da Amerikalı ya da Japon otomobillerin ya da Koreli otomobillerin kalitesini ve kullanışlılığını sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Genellikle de bu sağlamıyor oluyor. Yani evet, bazı markalarda öyle ama hani gerçekten daha uygun fiyata bizim alışık olduğumuz ya da talep ettiğimiz özellikleri sunan bir Çin'de olursa hiç düşünmem, alırım. Niye almayayım yani? Öyle gözüküyor. Ben mesela bunu bayağı beğendim. Vallahi ben de beğendim. Bayağı, yani pek işte eksileri bulmaya çalışıyoruz ya. İşte eksilerden birinden ben bahsetmek istiyorum. Sürüş pozisyonu bunda biraz garip. Yani biraz garip derken benim tabii boyum, biliyorsunuz her sefer söylüyorum, bazen dalga geçiyorsunuz ama boyum 1.90. Normal standartlarda bir insan değilim. Çinlilerin ürettiği otomobilin Çinlilere göre hiç standart değilim zaten. Ben daha yakınım o standarda. Sen daha yakınsın, doğru söylüyorsun. 1.70. Evet. Ben şimdi burada oturduğum zaman böyle sanki biraz daha ticari otomobil. Hani eski Renault'larda böyle Kangoo'larda falan böyle kullanılır. Ama ben kullanırken de öyleydi. Yani Sen de mecbur hissettin mi? kalıyorsun. Evet tabii de mi? Mecbur kalıyorsun o pozisyona gelmeye. Bak, koltuğum benim en aşağıda ve bakın burada bir de perde kapalı değil. Perde kapalı olsa biraz daha, yani burada 2-3 parmaklık bir yerim kalıyor. Yukarıdan görüyorsun, evet, trafiği, her şeyi, bütün akışı görüyorsun. Bu güzel bir şey. Özellikle eşlerimiz için, Evet. daha böyle otomobili hissetmeden ama böyle güvenli bir şekilde kullanmak isteyenler için bu güzel bir şey. Ama mesela ben ideal oturma pozisyonu bulamadım. Bunu söylemem lazım. Ama Çinlilerin de şöyle bir güzelliği var. Biz otomobili kullandık geldik, hemen bizden feedback alıyorlar. Evet. Nesini beğenmedin? Yani nesini beğendin değil. Nesini beğenmedin deyip onların hepsini not alıyorlar. Bu arada bu koltuğun daha yukarıda konumlanmasının sebebi altına yerleştirilmiş olan batarya, akü. Normal aküden bahsediyoruz. Evet. 12 voltluk aküden bahsediyoruz. O yüzden daha yüksekte kalıyormuş. Senin altına yerleştirebilirdi ya da Yani arkaya buraya, bir yere arkaya koyabilirdi. Yani evet, yani başka yer mi sürücü en kalmadı? önemli şey, sürücüyü etkileyen bir durum var burada. O Ama enteresan. bunu düzeltirler bence. Bence Yani de. Bence de. Benim gibi birkaç kişi daha söylemiştir diye düşünüyorum. Bunu düzeltirler. Senden uzun boylular var bir de. Uluslararası lansman çünkü. Evet. Bayağı da kalabalığız burada. Bayağı kalabalığız. Bakın burada biraz yol bozuk. Pek bulamazsın Almanya'da ama böyle bir çıkmaz yol burası, bir köy arası. Logar kapakları var, onların üzerinden geçiyoruz. Şu anda öyle gidiyoruz ama kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama çok fazla sarsıntı yok. Amortisör sesi, süspansiyon sesi yok. Gacırtılar, gucurtular yok. Otomobilin zaten önceden söylediğim gibi işçilik ve malzeme kalitesi oldukça üst düzey. Otomobil hareket halindeyken bunun da bir sürü zaten farklı şeyleri var. Bunları da anlattılar bize. Dilersen biraz onlardan bahsedelim. Tabii. Özellikle altyapı, şasi. Şasi ve platform. Evet. Önemli. E-platform 3.0 adı altında bir Evet. platformdan üretiliyor bu. Zaten normal Seal da bundan üretiliyordu. Fakat bu otomobilde biraz daha geliştirmişler. 45 nokta mıydı? O 45 nokta ses yalıtımı ile ilgili noktalar. Şöyle söyleyeyim, bu platform aslına bakılırsa bizim alışık olduğumuz sistemde biliyorsunuz şasi vardır. Şasinin üzerinde aslında bir zemini komple kaplayan parçalar vardır. Biz o zeminin üzerinde otururuz. Burada bataryanın kendisi zemini oluşturuyor aynı zamanda. Evet. Şasi yani aslında. Şasinin bir parçası. Yani cell to body diyorlar buna. Evet. Şasinin bir parçası olarak görev yapıyor batarya aynı zamanda. Bu sayede de tabii şey var, işte beraber gördük. Şasinin iç yapısı bal peteği formunda, peteği. alüminyum ve bu sayede %60 daha fazla dayanıklı hale gelmiş.
şasinin bizatihi kendisi. Evet, senin de dediğin gibi zaten bu doğadan gelen bir şey. Bal peteği yapısı en dayanıklı yapılardan biri konstrüksiyon olarak. Tabii. Yani sağlam bir konstrüksiyon yapacaksan zaten o şekilde yapıyorsun. Ve bu tabii hem güvenliği sağlıyor hem rigidliği sağlıyor. Bir sürü şey sağlıyor. Zaten bataryanın da kendisi daha farklı bir batarya. BYD Atto 3'ten zaten testinden hatırlarsınız. Orada da anlatmıştım bolca. Yani normalde lityum iyon bataryalar genelde kullanılırken bunda lityum demir fosfat kullanılıyor. Evet. Daha farklı bir yapı ve bunu Blade teknolojisi dediği böyle hücreler yok da daha doğrusu hücreleri böyle dik dik koymuşlar ve dikine koymuşlar. Dolayısıyla daha küçük hacme daha fazla verim alabiliyorlar. Aynen öyle. Bu bataryada kobalt kullanılmıyor. Bu da tabii çevreyi en çok kirleten materyallerden biri. Aynen, madenciliği çok kirli. Bu arada BYD bu bataryayı da kendi üretiyor ve başka markalara da satıyor zaten. Tabii. Yani şu anda piyasadaki en gelişmiş ve en güvenilir bataryalardan bir tanesi. Güvenlik testlerinden de geçen bir batarya bu. Çivi çakıyorlar üzerine, Aynen. yanmıyor, patlamıyor vesaire vesaire. Çivi içine girmesine rağmen ya da bir parçasını kesiyorlar. Evet. Hala batarya elektrik üretmeye devam ediyor. Ya elektriği en azından sana vermeye Evet. devam ediyor ama yanmıyor falan gibi hikayeler. Evet, yüzdesel olarak da bir sürü bunun dayanıklılığı şey Yani var zaten. alevlenmesi geç ya da alevlenmesi çok şiddetli değil vesaire gibi bir sürü hikaye var orada. Biraz da kimyasal bir operasyon bu. Evet. Biz de kimyager değiliz maalesef. Değiliz. Zaten batarya üreticisi olarak başlamıştı BYD hayatına. Evet, 30 yıl Yani önce. evet. Ve geldiği nokta işte dediğin gibi başka markalara da artık batarya satmaya başladılar. Tren üretiyorlar, metro üretiyorlar, işte ticari araçlar üretiyorlar. Gemileri var kendilerinin, kendileri üretmiyor ama gemi sahibiler. Çin'den ürettikleri otomobilleri kendi gemileriyle yolluyorlar. Bu arada Da nereden maliyet biliyorduk? düşürüyor. Komple sol gene aynı yola git istiyorsan aynı yerden dönelim. Neyse batarya işleri, BYD işleri biraz böyle. Şimdi biraz da otomobilden bahsedelim. Farklı birkaç tane versiyon var. Batarya 2 versiyon var. Bir tane 83 kW'lık 82,5 kWh. bir batarya var. Onun üzerine de 91.3 kW'lık bir batarya daha var. Evet. Bunların ağırlıkları tabii ki biraz daha fark ediyor ama bu neye etki ediyor? Menzile etki ediyor. Büyük kapasiteli batarya 4 tekerlekten çekişli ve içinde bulunduğumuz yüksek beygirli versiyonla geliyor. Evet. Ondan hemen bahsedeyim yine. 530 beygir gücünde Toplam evet öyle. toplamı ve 690 Nm tork üretebilen bayağı hızlı bir otomobil bu arada. Bu arada da BYD'nin en hızlı otomobili olduğunu söylüyor BYD. 4,5 saniyede 100 kilometreye çıkıyor ve daha da önemlisi 215 kilometre fabrika verisi son sürati var. Elektrikli otomobillerde genelde bu şanzıman olmadan yok biliyorsun. Ama bu otomobilde bu şanzıman olmadan çok hız yapabilmesinin nedeni de bu motorların seri üretimi olarak en çok devir çeviren elektrikli motor olması. Doğru. 23.000 devir çeviriyormuş. Formula 1 motoruyla hatta kıyasladılar Ya toplantıda. saçmaydı da. O bence de saçmaydı yani. Yani onlardan daha böyle fazla devir çeviriyoruz dediler Pistonlu ama. motorla elektrik motorunu kıyaslamayalım bir zahmet Kıyasla, yani. turbo ile bahsedelim o zaman. Turbo Ben de kaç onu dedim devirdi? ya. Sen söylemiştin. 220 bin devir çeviren turbo var yani. Hadi Evet. onunla yarış o zaman. Yani çok mantıklı Babası. değil evet biliyoruz da. Ama elektrikler arasında evet iyi devir çeviriyor. çok iyi. Çok da iyi devir çevirmesi sonuçta şanzıman olmadığı için çok yüksek hızlara da daha rahatlıkla çıkmasını sağlıyor. Çünkü tek dişli var. Tek dişli var. Bu kadar basit. Otomobilin tabii daha düşük versiyonları da var. Başlangıç olarak arka dişli 230 kW'lık yani Evet. 313 13, beygire evet. denk gelen bir motora sahip olan versiyonu da var. Türkiye'ye bu da gelecek bu arada. Ondan da biraz bahsetmek lazım. Doğru. Yani ikisini de getireceğiz dediler. 82,5 kWh bataryalı artı büyük bataryalıyı da getireceğiz dediler ama en önemli açıklamaları şeydi. 160 kW'lık bir versiyonu yapmaları için BYD'ye başvurmuş. BYD Türkiye ki %10'luk vergi dilimine girebilsin. Bence de yaparlar gibi geliyor. Yani %10'lara da girerse bu otomobilin fiyatı 1.900.000 liranın altında kalacak demektir. Bugünkü rakamlarla. Bugünkü rakamlarla. Bu da bu kadar dolu bir DSUV'ye göre bence çok iyi bir rakam. Çok rekabetçi olacaktır diye düşünüyorum. Kesin. Hemen devam edeyim. Bir de tabii 4 tekerlekten çekişli versiyon 83 kW'lık, 82,5 kW'lık Evet. bataryaya sahip olan bir versiyon daha var. Ama 4 tekerlekten çekişli. Onunla da ön aksara ekstra bir 160 kW'lık bir motor koyuyorlar. Dolayısıyla işte bu toplam güç elde edilmiş oluyor. Menzillerini de söylemek lazım. Hadi hatırla. Ben hatırlayamam ama 550 miydi? Yok 450. 400. Şöyle söyleyeyim. Bak hafızaya bak. 82,5 kWh batarya sahip arkadan itişli yani tek motorlu versiyon 482 kilometre WLTP karma çevrimden bahsediyoruz. Çift motorlusuysa 456 kilometre menzil sunuyor. Büyük bataryalı çift motorlu 502 503. kilometre. 502 kilometre. Yine bilemedim. En başta da bahsettiğimiz gibi aslında elektrikli otomobillerin kullanımında da böyle direksiyon tepkileri, işte gövde salınımları falan biraz daha farklı olur. Çünkü alt tarafta bir batarya var. Otomobili çok ağırlaştırıyor. 2.4 tonmuş bu otomobilin ağırlığı. 2.4 tonluk bir otomobili Yolda tutmaya yolda çalışıyorsun. tutmaya çalışıyorsun. Yani kamyon kullanıyorsun gibi bir şey neredeyse.
Tabii ki bu bir SUV olduğu için yapı olarak da bu işler biraz daha zor oluyor. Daha doğrusu bu işler üzerine çok fazla kafa yormuyorlar genelde insanlar, mühendisler. Ya da işte yoruyorlar da yetmiyor ekonomik kaygılardan dolayı vesaire vesaire işte üretim maliyetlerini kısmak adına daha böyle basit şeyler oluşturabiliyorlar. Şehir içi otomobiller oluyor çünkü genelde bunlar. Ama bu otomobili kullandığımız zaman daha Avrupalı, daha böyle benim diyen, böyle güzel gaz tepkileri, fren tepkileri, direksiyon tepkileri olan bir otomobille karşılaştık. Özellikle elektriklilerde bu gaz ve fren tepkilerini çok iyi yapamıyorlar. Çünkü bir motor yok, içten yanmalı. Dolayısıyla bu motor da atıyorum kompresyonu yok ya da ilk gaza bastığınız zaman verdiği bir tepkime süresi yok. Rejenerasyon var ama yani alıştığımız gibi değil her zaman. Onu oturtturamıyorlar yani. Onu çünkü yazılımla falan oturtturmaları lazım ama bu otomobilde her şey çok iyi çalışıyor. Zaten ADAS'lardan falan hiç bahsetmiyorum bile. İşte kameraları, radarları vesaire hepsini zaten söyledim daha öncesinde. Bu otomobilde de yine olabilecek her şey var. Yine otonom sürüş var, yarı otonom sürüş. İşte şerit takip asistanları, kör nokta uyarı sistemleri, işte o radarlar sayesinde ön çapraz algılama, arka çapraz algılama, işte çocukların ne bileyim arkada kaç tane çocuk olduğuna göre çocuk algılama sistemleri falan filan bir sürü garip şeyleri var. Otomobilde yok diyebiliriz. Yani bu konuyu da ayrıca tek tek böyle detaylı bir şekilde anlatmamızın bir anlamı da yok diye düşünüyorum. Otomobilin her şeyi çok iyi çalışıyor. Hatta bu ekranda giderken mesela şurada şeritleri algılıyor ya. Şeridin sağında mı, solunda mı, neresinde olduğunuzu bile rahatlıkla burada gösteren bir yapı var. Sol taraf mesela böyle kesik çizgi oluyor, gösteriyor. Sağ tarafı düz çizgi olarak gösteriyor. Ve böyle tam ortasından gidiyor gibi gözüküyoruz. Bak, son derece silik yol çizgileri şu anda ve onu bile algılıyor. Onu bile algılıyor, evet. Çok başarılı yani. Çok başarılı. Çok başarılı. Bu konuda zaten hiç lafımız yok. Hatta mühendisleri tebrik etmek lazım. Üzerine çünkü çok eğiliyorlar BYD'ciler gerçekten. Ve gerçekten de en iyi otomobili yapmaya çalışıyorlar ellerindeki imkanlarla. İmkanlar da zaten sınırsız. Kaç tane patenti yapıyordu? Günde 30 küsür tane patent alıyorlar. Ortalama 32 başvuruları var. Evet. Her gün. Her gün. Çok garip bir rakam. Yani. Zaten süspansiyon konusunda da demin bahsettik. Gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Evet. Bu otomobil elektrikli olduğu için dışarıdaki sesleri çok daha fazla algılıyorsun. Yol sesini vesaire ve bu otomobilde şu anda kış lastikleri var. 20 inçler var ve bozuk bir zeminde gidiyoruz. Ama grip fazla. Dolayısıyla ses maksimumda diyebiliriz. Tabii. Buna rağmen otomobilin sesi tamam biraz rüzgar sesi var böyle 140-150'lerde ama çok fazla değil bu da rüzgar sesi bu arada. Yani çok belirgin bir şey değil. O hızlarda da olsun biraz canım. Evet. Ama onun dışında bence yalıtım konusunda bayağı iyiler işte. Öne çift cam kullanmışlar. Dediğin gibi işte 40 küsür tane ayrı noktaya özel ilgi göstermişler, yalıtım yapmışlar. Tekrar söylüyorum çok beğendim. Türkiye'ye gelsin, kullanırız. Türkiye'deki tepkileri çok önemli. Asfalt çok önemli bir fark yaratıyor. Yol tutuşta, gürültüde vesairede, konforda. Türkiye'ye geldiğinde bazı şeyler daha farklı yorumlanabilir ama şu haliyle bu şartlarda bence çok iyi otomobil. Gerçekten iyi otomobil. Ben de beğendim. Şurada da o zaman böyle bir hızlanma yapalım tatlıca. Yap, tabii. Burası biraz daha çünkü müsait. Oho. Normal modda bu arada. Sport modda da değiliz. Gerek yok bence zaten. Ya bak 120 cırt diye olduk. Tabii. 530 beygir diyoruz ya. Şaka gibi yani Ferrari gücü aslında. Evet abi. Veya Porsche 911 turbo gücü yani baktığında. Tabii. Bu güçlere gelebilmek için ne paralar harcadılar ne zamanlar geçti. Yani, köprülerin altından ne sular geçti. Abi elektrikli otomobildeki en insanları heyecanlandıran şey bu hızlanma ama en tehlikelisi de bu arada. Bence bu hızlanmaya hakim olmak ayrı bir mesele. İşte onların elektronik sistemleri bunlar onların iyi çalışması çok önemli. Tabii. Bunun yanında tabii onların hepsinin efektif çalışması daha da önemli. O zaman ne yapalım? Şeyi de söylemeyi unuttuk. Türkiye'ye ne zaman gelecek? 2025 yılının 3. çeyreğinde gelecek. Dolayısıyla işte 9-10 aylık bir süreç var bu arada. Şu anda fiyatlarla ilgili falan bir şey konuşmak doğru olmaz. Evet. İleride neler göreceğiz? Göreceğiz. O zaman gösterecek. Ama şu andaki Almanya fiyatlarını açıkladılar. 48 bin euro gibi bir fiyatla başlıyor. Çok ucuz bir otomobil değil bu arada. Ve yine 56-57 bin eurolara kadar giden bir durumu var. Ama benzer büyüklükteki elektrikli Avrupalı otomobillerden çok daha ucuz. Evet, onlara da baktık. Mesela bir BMW'ye vesaire baktığın zaman özellikle premiumlara işte 20-30 bin euro daha pahalı, daha fazla para vermen gerekiyor. Avrupalıların birkaç fırın daha ekmek yemesi lazım bu rakamlara inmek için. Bunlar da bize yarayacak abi. Tabii canım, bize yarayacak tabii ki. Tüketiciye yarayacak yani. Tabii. Otomobili artık Türkiye'ye geldiği zaman tekrar bir kullanırız Türkiye şartlarında. Orada biraz daha detaylı bir test, biraz daha farklı yorumlar yapabiliriz. Belki Halit Baba'yı tekrar alırız. Beraber zevkle konuşuruz. Zevkle. Almanya'dan şimdilik hoşça kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.
Kanalımıza zaten abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz böyle her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşçakalın. Bizim uçağa yetişmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Görüşürüz. Herkese iyi günler, keyifli seyirler dilerim. Evet. Bak şimdi soldan gidiyorum. Evet. Orası bayağı mıcır. Evet evet. Direksiyonda falan hiç şey yok. Hiç yok. Hiç direksiyona hiç tepki gelmiyor. Yani bu önemli bir başarı. Bence de. Güzel yapmışsınız. Bravo. Tebrikler belediyeciler. Os değil mi o? Bak, Değil işte. karıştırma. Tamam, kapa. Kapa abi kapa.